Türkiye'de pek fazla konuşulmayan bir oyuncu. Hele bir de yerli oyuncu olduğu düşünülünce sahip olduğu bazı özellikler onu birkaç yıl içerisinde Süper Lig için oldukça ilginç bir opsiyon haline getirebilir. Özellikle teknik kapasitesi ve topla ilişkisi ilk bakışta dikkat çekiyor. Ama detaylara indiğinizde oyununun bazı yönleri var ki üst seviyede ciddi problem yaratma potansiyeline sahip. Yani aslında karşımızda biraz iki uçlu bir profili var. Bir tarafta potansiyel, diğer tarafta soru işaretleri. Peki Axel Varan Potur gerçekten Süper Lig seviyesine çıkabilecek bir oyuncu mu yoksa belirli limitleri olan bir profil mi? Gelin birlikte inceleyelim. Axel Baran Potur genç yaşına rağmen Avrupa'da yetişmiş olmasıyla ön plana çıkıyor. Altyapı eğitimini aldığı Norveç Ligi'nden hiç dışarı çıkmadı. 23 yaşında 1.85 boyunda hem Türkiye hem Norveç vatandaşı, güncel piyasa değeri ise 500 bin euro. Geçtiğimiz sezon Hamkan formasıyla 25 maçta 1228 dakika görev aldı, 2 asistlik katkı verdi, bir de sarı kart gördü. Hücum hattında birden fazla pozisyonda oynayabiliyor. Bu da modern futbolda önemli bir avantaj. Çünkü artık oyuncuların tek bir role sıkışmadan farklı görevleri yerine getirebilmesi bekleniyor. Onu izlerken dikkatinizi çeken şeylerden biri de topla rahatlığı olacak. Top ayağına geldiğinde öyle panik yapan bir oyuncu değil. Ancak burada önemli bir detay var. Teknik kapasite tek başına üst seviyede oynamak için yeterli değil. Bunun yanında fiziksel dayanıklılık, karar verme, istikrar gibi faktörler de en az teknik kadar önemli. Axel'in profiline baktığımızda bu alanlarda henüz gelişime açık olduğunu söyleyebiliriz. Yani kısaca özetlemek gerekirse teknik olarak dikkat çeken ama henüz tamamlanmamış bir oyuncu. İlk kontrolü oldukça temiz. Bu detay çok önemli çünkü futbol artık çok hızlı oynanıyor ve oyuncuların ilk dokunuşları artık oyunun devamına direkt etki ediyor. Topu kontrol ederken vücudunu konumlandırmasını beğeniyorum. Yani topu sadece durdurmuyor, aynı zamanda bir sonraki hamleye de hazır hale geliyor. Bu da özellikle baskı altında fark yaratmasını sağlıyor. Çünkü birçok oyuncu baskı altında panik yaparken o topu yönlendirebiliyor. Dribbling tarafına baktığımızda ise çok patlayıcı bir oyuncu olmadığını görüyoruz. Birebir de sürekli adam geçen bir profil değil ama yaptığı dribblingler işlevsel. Yani rakibi geçmek için değil de pozisyon yaratmak için kullanıyor diyebiliriz. Dar alanlarda yön değiştirme becerisi sayesinde kendine alan açabiliyor. Bu da onu takım oyununa daha uygun bir oyuncu haline getiriyor. Genel olarak teknik açıdan baktığımızda Süper Lig'deki birçok orta saha oyuncusunun üzerinde diyebiliriz. Teknik kapasitesinin yanında oyunu nasıl yönlendirdiği de önemli. Topu ayağında öyle gereksiz tutan bir oyuncu değil. Çoğu zaman tek veya iki dokunuşla oyunun yönünü değiştirmeye çalışıyor. Bu geçiş anlarında çok değerli. Çünkü artık geçişler çok kritik bir hale gelmeye başladı futbolda. Axel bu anlarda doğru karar verebildiğinde takımını çok hızlı bir şekilde hücuma çıkarabiliyor. Özellikle rakip dengesiz yakalandığında oyunu hızlandırma konusunda doğru reflekslere sahip. Böylece takımın hücumdaki akıcılığı artmış oluyor. Risk almaktan çekinmeyen bir oyuncu. Çok sık olmasa da savunma arasına pas atmayı, zor pasları deniyor. Bu aslında biraz çift taraflı bir durum. Bir yandan onu tehlikeli yapıyorken bir yandan da top kaybı riskini arttırıyor. Aslında burada biraz karar verme mekanizması devreye giriyor. Zaman zaman basit oynaması gereken zamanlarda zor pasları tercih ettiği ya da zor pası denemesi gereken zamanlarda çok basite kaçtığı olabiliyor. Karar verme süreci tam oturmamış diyebilirim. Ama şunu da çok net söyleyebilirim. Bu tarz pasları deneyen oyuncular genelde gelişime açık oyuncular. Çünkü oyunu ileriye taşımaya çalışıyorlar. Yani burada bir potansiyel var ama aynı zamanda gelişmesi gereken bir alan da var. Genel olarak bakıldığında sadece top kullanan değil, oyunu yönlendirmeye çalışan bir profil. Ama Axel'i değerli kılan bir diğer detay da topsuz alandaki hareketliliği. Bir oyuncunun kalitesini anlamak için sadece top ayağındayken yaptıklarına bakmak yeterli değil. Axel'in topsuz oyunu da dikkat çekiyor. Savunma arkasına yaptığı koşularla tehdit oluşturmaya çalışıyor. Zamanlaması genel olarak fena değil. Özellikle savunma çizgisiyle oynayabiliyor. Boş alanları sezme konusunda da doğal bir hissi var. Sabit kalan bir oyuncu olmaması, sürekli hareket halinde olması pas opsiyonu yaratmasını sağlıyor. Bu da takım arkadaşları için alan açan bir detay. Bu özelliği onu topu bekleyen değil, oyunun içinde kalan bir oyuncu yapıyor. Sadece kendisi için değil, takımın hücum organizasyonu için de değerli. Ancak burada da bazı eksiklikler var. Bazı pozisyonlarda koşu tercihleri daha doğru olabilir. Yani bazen yanlış alanlara koşarak hücumun akışını bozabiliyor. Bu da yine oyun zekasının tam oturmadığını gösteriyor aslında. Ama genel tabloya baktığımızda topsuz oyunda aktif bir profil çizdiğini söyleyebiliriz. Peki bu hareketlilik skor katkısına ne kadar yansıyor? Axel'in şutlarına baktığımızda ise temel olarak kötü bir vuruş tekniği olmadığını görüyoruz. Topa vuruş mekaniği düzgün. Bu da önemli bir detay, bana geliştirilebilir olduğunu düşündürtüyor. Ceza sahası dışından şut denemeleri var. Zaman zaman kaleyi zorlayabiliyor. Kaleyi düşündüğü anlarda kararlı. Vuruş açısını ayarlamada fena değil. Gerekirse tekte vuruyor ya da gerekirse istediği açıya kadar topu taşıyabiliyor. Yani skor katkısı potansiyeli tamamen yok diyemem. Ama işte hem deneme sayılarının az olması hem de sonuç alamamış olması
olması bu konudaki potansiyelin ne kadar istikrarlı olduğunu düşündürtüyor. Ceza sahası içine geldiğimizde ise tablo değişiyor. Aksel pozisyona girebiliyor evet ama son vuruşlarda bitiricilikte ciddi bir dalgalanma var. Bazen fazla acele ediyor, bazen de gereğinden fazla rahat davranıyor. Bu da net pozisyonların kaçmasına neden olabiliyor. Üst seviyede bu tarz detaylar çok belirleyici. Yani iyi oyuncu ile üst seviye oyuncu arasındaki fark genelde bu anlarda yatıyor. Orta açma becerisinde ise gayet başarılı bir yeteneği var diyebilirim. Çok istikrarlı değil ama doğru pozisyonlarda etkili ortalar yapabiliyor. Ancak yine karar verme mekanizması ve isabet konusunda dalgalı bir performans gösterdiği için kendini geliştirmesi gerekiyor. Belki de en büyük dezavantajlarından biri zayıf ayağı, yani sağ ayağı. Şu an ciddi bir sınırlılık onun için. Zayıf ayağını kullanma konusunda gerçekten ciddi eksiklikleri var. Bu da onu biraz tahmin edilebilir bir hale getiriyor. Aynı zamanda savunma oyuncuları ona karşı daha kolay pozisyon alabiliyor. Sağ ayağıyla yaptığı vuruşlar ve paslar belirgin şekilde düşük seviyede. Bu da ister istemez onun topu sol ayağına çekmek için yönelmesine neden oluyor. Tabi bu da savunmaya zaman kazandırıyor. Üst seviyede bu tarz alışkanlıklar kolay cezalandırılır. Örneğin şu an izlediğimiz pozisyonda penaltı yapıyor. Sol ayağıyla vurmaya çalışmak yerine sağ ayağıyla vursa bence herhangi bir sorun olmadan pozisyon bitecek ama sol ayağını denediği için pozisyonda penaltı yapıyor. Ama tabi pozisyon başladığında rakip ceza sahasına yakın bir konumdayken çok hızlı bir şekilde kendi ceza sahasına geldiğinde gözümüzden kaçırmamak gerekir. Şu an izlediğimiz pozisyonda da top kaybedilirken rakip yarı sahadayken bir anda kendi ceza sahasına kadar koşup başarılı bir defansif aksiyon gerçekleştiriyor. Evet, belki de patlayıcı bir hıza sahip değil ancak ortalama üstü bir tempoya sahip diyebilirim. Fiziksel olarak çok güçlü bir yapıya sahip değil. İkili mücadelelerde temaslı oyunda zorlandığı, geriye düştüğü anlar olabiliyor. Ama istatistiksel olarak sizi çok şaşırtacak veriye sahip. Evet, hava toplarındaki ikili mücadelelerde çok başarılı diyemem. Hatta başarısız diyebilirim. Ancak zemindeki ikili mücadelelerde durum farklı. Biliyorum aslında sahadaki rolleri, görevleri birbirinden farklı olsa da ikili mücadele konusunda küçük bir kıyas yapmak istiyorum. Solda gördüğünüz Axel Baran Potur'un geçen seneki istatistikleri, sağda gördüğünüz de Göztepe oyuncusu Anthony Deniz'in bu sezonki istatistikleri. Biliyorsunuz Deniz ligimizde ikili mücadele istatistikleriyle ön plana çıkan oyunculardan biri. Evet, kazanılan toplam ikili mücadele ya da havada mücadelelerde Deniz başarılı. Ancak zeminde kazanılan ikili mücadele sayıları birbirlerine çok yakınken başarı yüzdesi Axel Baran Potur'un daha yukarıda. Burada Deniz'in maç başına 80 dakika, Axel'in ise maç başına 50 dakika oynadığını da belirtmek isterim. Tabii ki Türkiye Süper Ligi ile Norveç Ligi'nin ikili mücadele dengesinin eşit olduğunu belirtmiyorum ancak bu istatistiğin de gözden kaçmaması gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak teknik kalitesi, dribling becerisi, oyun aklı ve topsuz hareketleriyle hücumda ciddi bir potansiyel barındıran 23 yaşındaki yerli bir oyuncuyu izledik bugün. Henüz tamamlanmış bir profil diyemem ancak Anadolu takımlarında yerli rotasyonunda güzel genişlik kazandırabilir takıma diye düşünüyorum. Eksiklikleri belirgin, bitiricilik, zayıf ayak, fiziksel temas ve yüksek tempoda karar verme. Ama güçlü yönleri de bir o kadar değerli. Sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona eriyor. Takımı öyle çok yüksek bonservis bedelleri talep eden bir takım değil. Maaşıyla birlikte maliyetinin 1 milyon euronun altında tamamlanabileceğini düşünüyorum transferinin. Yabancı kontenjanında düşünüldüğünde Anadolu takımları için güzel bir yerli rotasyon oyuncusu olabileceğini düşünüyorum. Hamkam benim maçlarını izlediğim, takip ettiğim ya da sevdiğim bir takım değil. Müsaitliğime göre sadece takip ettiğim takımlarla olan maçlarını izliyorum. Zaten takımlarından takip ettiğim tek oyuncu Julian Gonstad. Muhtemelen bir sonraki videoda onun için geliyor olacak. Ve bu izlediğim maçlarda Axel Baran Potur benim dikkatimi çeken bir oyuncu değildi. Çok fazla beğenmemiştim. Biliyorsunuz sene başında Samsunspor Avrupa mücadelesinde Panathinaikos'la eşleşti. Ben de Atina'ya çok yakın yaşadığım için deplasman tribününde Samsunsporlu arkadaşlarla birlikte yer aldım. Arkadaşlar diyorum ancak hepsiyle bu vesileyle tanıştım. Yine o maç sayesinde tanıştığım Samsunspor taraftarı Çağan isimli bir arkadaşım var. Kendisiyle futbol konuşmayı, futbolcu konuşmayı ya da maç konuşmayı çok seviyorum. Ve o zamandan beri de güzel bir iletişimimiz var diyebilirim. Aksel'i izlememi öneren oydu. Zaten Gonstad'a video hazırlayacağım için maçları tekrar gözden geçirecektim. Onun sayesinde Aksel'le de tanışmış oldum. Kendisine buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek isterim. Evet, bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarz çok göz önünde olmayan oyuncular hakkında hazırladığım videoları kaçırmamak için de bildirimleri açabilir. Oyuncuyu veya videoyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.